çocuklar, Pino ile proje yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle akıllı beşik projesi yapacağız. Projemizde düğmeye bastığımız zaman beşiğimiz otomatik olarak sallanacak ve ne kadar süre sallanması gerektiğini de biz kodlayacağız. Şimdi hangi malzemeleri kullanıyoruz ve kodlamasını nasıl yapıyoruz ona geçelim. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Servo motorum ve servo motor modül kartım, buton modülüm, modüllerimi Pino kontrol kartı bağlayabilmek için bağlantı kablom 2 adet. Pino kontrol kartı ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurabilmek için USB kablom var. Projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam da bulunuyor. İlk olarak bağlantılara geçelim. Servo motorumdan çıkan 3 adet kablo var. Bu kabloların renkleri benim için önemli. Şöyle kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu da dijital kısma gelecek şekilde modül kartı üzerindeki pinlere takıyorum. Şimdi Pino kontrol kartına bağlantısını yapacağım. Servo motor modülümün üzerinde mor renkli bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim için uygun. Şöyle bir ucunu modülüme, diğer ucunu Pino kontrol karta gelecek şekilde bağlıyorum. 1 numaralı kapıya bağlantı yaptım. Sırada buton modülüm var. Buton modülümde de aynı şekilde mor renkli etiket bulunuyor. Yani mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesini takmam gerekiyor. Hemen şöyle aldım. Bunu da 4 numaralı kapıya bağlamak istiyorum. Şimdi USB kabloyla Pino kontrol kartımın bağlantısını yapayım bilgisayara. Şu küçük ucunu hemen Pino kontrol kartıma, diğer tarafta bilgisayardaki USB girişine bağlıyorum. Şimdi Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan en-blok programını açacağım ve bazı ayarlamalar yapacağım. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Eğer hala indirmediyseniz uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet diyoruz. Şöyle bir pencere açılıyor. Arama kısmına Pino yazıyorum. Ve çıkan eklentiyi indir diyorum. Çarpıya basarak çıkış yaptım. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino'nun bütün kodlarının yer aldığını görebilirim. Artık farklı bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kaldırabilirim. Kartlar menüsüne gelip Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Arduino Nano'm seçili, devam edebilirim. Bağlam menüsüne geldim ve seri portumu bağlayacağım. Bende COM6 değeri çıkmış. Sizin bilgisayarınızda farklı değerler çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartını bilgisayarda bağladığım portun adıyla, USB portunun adıyla alakalı bu durum. Siz doğru COM'u bulup seçiminizi yapın. COM6'yı seçtim. Seri port bağlandı yazısı geldi ve robotlar sekmesindeki kırmızı düğme yeşil oldu. Son olarak tekrar bağlam menüsüne geldim. Aygıt yazılım güncellemesi diyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımla en-blok arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Kartımın içerisinde öncesinden yüklediğim kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlıyor. Programı açtığınızda aygıt yazılım güncellemesini bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesini yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde kapat butonuna tıklayarak çıkıyorum. Şimdi ilk olarak butonumdan bir değer okuması yapacağım. Butonuma bastığımda ya da basmadığımda diye iki durumu var. Bastığımda hangi değeri veriyordu, basmadığımda hangi değeri veriyordu? Hatırlıyor muyuz? Eminim hatırlıyorsunuzdur ama bir daha bir kontrol edelim. İlk olarak robotlar sekmesinde buton oku kodunu aldım. İlk yapmam gereken şey neydi? Tabii ki kapı seçimini yapmak. 4 numaralı kapıdaymış buton modülü. Hemen buradan oka tıklayarak 4 olarak değiştiriyorum. Kukla üzerinden bir okuma yapacağım. Görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kodunu aldım. İlla kukla üzerinden okuma yapmak zorunda değiliz. Değişken oluşturarak, veri bloktan değişken oluşturarak da değer okuması yapabiliriz.
Sürekli olarak gelen değeri bana söylesin istediğim için sürekli tekrarlayı aldım. Bir de başına şöyle bir olay ekleyelim. Yeşil bayrak olayı olsun. Yeşil bayrağa bastım. Şu an 0 değerini veriyor. Butona hiçbir şekilde basmıyorum. Bastığımda da 1 değerini verdi. Bıraktığımda 0, bastığımda 1 değerini veriyor. Şimdi servo motorumuzu bir hareket ettirelim. Robotlar sekmesine geldik. Buradan servo motor çalıştır kodumu aldım. Servo motorum 1 numaralı kapıda. O nedenle herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Açısını ayarlayacağım. Şimdi bir 0 açısına çevirelim. Şöyle hatta ucundaki pervaneyi çıkartayım. Ucundaki kolu. Evet, şu an 0'da. Tekrar takalım. Açılarını daha rahat görelim. Şöyle 180 aldığımda tamam 180'e döndü. Demek ki servo motorum doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi yapmak istediğim kodlamanın bir algoritmasını çıkarmak istiyorum. Ben butona bastığım zaman, yani butondan gelen değer 1 olduğu zaman servo motorumun hareket etmesini istiyorum, çalışmasını istiyorum. Belli açılar arasında gidip gelecek. 90 ile 180 arasında gidip gelebilir. 0 ile 90 arasında gidip gelebilir. Böyle 90 derecelik bir açı yapmasını istiyorum. Basılmadığında ise butonuma servo motorumun durmasını, yani başlangıç konumunda durmasını istiyorum. Şimdi kafamızda oluştu sanırım. Butonun 2 durumu vardı. Eğer butondan gelen değer 1 ise ne olacak? Servo motorum çalışacak. 1 değilse nedir zaten? 0'dır. Değilse de servo motorum duracak. Bu nedenle hemen neyi almalıyım? Evet. Kontrol sekmesinden eğer ise değilse kodunu almalıyım. İçerisine bir operatör gerekiyor, bir işlem gerekiyor. İşlemlere geldim. Eşittir. Operatörünü aldım. Hemen diyorum ki butondan gelen değer, şuranın kopyasını çıkartayım hızlıca. Benim butonumdan gelen değer 1'e eşitse servo motorum hareket etsin. Robotlar sekmesine gittim. Servo motor çalıştır kodunu aldım. İlk 0 olsun. Sonra 1 saniye beklesin. Tekrar robotlara geldim. Sonra 90 derecelik açıya gelsin. Burada da yine 1 saniye bekle kodunu alıyorum. Tekrar robotlara geldim. Butona basılmadığında ise, butondan gelen değer 0 olduğunda ise servo motorum 0 açısında dursun. Hemen bunu da şöyle bir sürekli tekrarla kodunun içerisine alalım. Buna da yeni bir olay, farklı bir olay da ekleyebilirsiniz. Yeşil bayrakla ikisini aynı anda çalıştırmak istediğim için yeşil bayrak ekledim. Evet, 0 açısına döndü. Butonumdan gelen değer 0. Bastım. Evet. 90 derece arası, 90 ile 0 arasında gidip geldi. 5'i bu kadar kısa süreliğine mi sağlayacağım? Hayır. Daha fazla sallamak istiyorum. Atıyorum bu işlem 10 defa, 20 defa tekrarlasın. İstediğim kadar bu sayıyı arttırabilirim. Bunun için kontrol sekmesine gelip 10 defa tekrarla kodunu aldım. Buraya dediğim gibi istediğim kadar tekrarla komutu girebilirim. Ama projede hızlıca çalışıp çalışmadığını görmek için şöyle ben 3 defa tekrarlasın diyorum. Şu içerisindeki işlemi 3 defa tekrarlayacağı için buradaki servo kodlarını aldım. 3 defa tekrarlayla birleştirip tekrar içeri koydum. Tekrar yeşil bayrağa basıyorum. Butona bastım. Üç defa döndü, sonra durdu. Şöyle durduralım. Hemen tasarımımı almak istiyorum. Şöyle bir beşik tasarımım var. Beşik tasarımımda servo motorumu şu şekilde buraya sabitleyeceğim ve beşiği döndürmesini bekleyeceğim. Şöyle hemen tekrar bir 0 alıp sabitlemek istiyorum.
Ucundaki kolu çıkardım. Şuraya sabitleyeceğim. Şöyle robotlardan servo motoru çalıştır kodunu aldım. 0 açısındaymış galiba. Bir daha emin olmak için. Tamam. 0'ı aldım. Şimdi sabitleyebilirim. Siz de sabitlemeden önce servo motorunuzun açısını bu şekilde öğrenebilirsiniz. Şu şekilde şuraya sabitleyeceğim. Dik tutar pozisyonda. Tamam. Kodlarımı Pino kontrol kartına yükleyeyim. O sırada tasarımımı birleştiririm. Şu kodlara artık ihtiyacım yok. Bunları siliyorum. Pino program kodunu aldım. Üzerine sağ tıkladım. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle kodun butonuna bastım. Kodlarım Pino kontrol karta yükleniyor. Bu sırada ben de silikon tabancamı alayım. Şöyle servo motorumu şuraya birleştirdim. Şu kısma silikon sıkıyorum. Bu şekilde kuruması için bekliyorum. Ben hızlı kuruması için az silikon sıktım. Siz daha sağlam olması için daha fazla silikonla ya da bir yapıştırıcıyla sabitleyebilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. USB kablomu çıkardım çünkü artık bilgisayardan destek almama gerek yok. Kodlarım Pino kontrol kartının içerisinde. 9 volt pilimi ve pil şapkamı alıyorum. Şöyle pilimi taktıktan sonra güç girişinden 9 volt pilimi taktım. Ve on off kısmını on kısmı çevirdim. Şimdi şu butonumu da Pino kontrol kartımı da şöyle sabitleyebilirim buraya. Şöyle butonu sabitlesem yeterli sanırım. Bu tasarımın bu arada 3 boyutlu yazıcıdan aldığım bir baskı. Beşiğim. Altına da ahşap plaka yerleştirdim. Siz bu tasarımı 3 boyutlu yazıcıdan çıkarmak zorunda değilsiniz. Kendiniz mukavvalarla, kartonlarla, işte farklı materyaller yardımıyla yapabilirsiniz. Evet, kurudu sanırım. Şöyle hemen butonuma basmak istiyorum. Evet. 3 kere beşiğimi salladı ve durdu. Ben 3 kere sallamasını istemiştim. Şuradaki silikon tam kurumadığı için servo motor hafif hareket ediyor ama o sorun değil. Ben onu güzelce sabitlediğimde hiçbir problem kalmayacak. Ben 3 yerine daha fazla sayı girerek de 3 tekrarla yerine 10 tekrarla, 100 tekrarla diye girerek de beşiğimi uzun süre sallamayı sağlayabilirdim. Tekrar butona basmak istiyorum. Evet. Artık beşik sallamak bu kadar kolay. Pino ile hayalimizdeki bir tasarımı, bir projeyi gerçeğe dönüştürmek bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden de benzer projeler bekliyoruz. Hatta sosyal medya adreslerimizden bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.